We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. Sure I am that this day, now, we are the masters of our fate. ...20. yüzyıl bir yandan dünya tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olurken... ...diğer yandan ise dünya tarihinin en unutulmaz isimlerinin doğuşuna şahitlik etmiştir. İşte 1874 yılında dünyaya gelen Winston Churchill de gerek İngiliz tarihinin gerekse de dünya tarihinin bir dönemine damgasını vurmuş kişilerin başında gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Donanma Bakanı, İkinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere Başbakanı olan ve ağzından purusunu eksik etmeyen kısa boylu şişman adam... ...İkinci Dünya Savaşı'nın ve dünyanın kaderini değiştiren adam olarak tarihe geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli figürlerinden olan Winston Churchill kimdir? Her iki Dünya Savaşı'nda da oynadığı roller nelerdir ve Türklere olan bakış açısı nasıldı? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını ararken dünyaya cehennemi yaşatan her iki Dünya Savaşı'nı da inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 30 Kasım 1874 yılında Oxfordshire'da dünyaya gelen Winston Churchill, okul öncesi kısa bir süre İsviçre'ye gitmiş ve burada çeşitli dilleri öğrenme fırsatı yakalamıştı. Bağımsız ve asi yapısı nedeniyle ilkokul yıllarında başarısız bir grafik çizen Winston Churchill, çeşitli okulların ardından 1888 yılında Harrow Askeri Okulu'na girmiş ve buradan 1895 yılında hafif süvari subayı olarak mezun olmuştu. Askeri eğitiminin ardından gazetecilik mesleğine başlamış olan ve 1895 tarihinden itibaren çeşitli gazeteler adına dünyanın farklı bölgelerine yolculuklar yapan Churchill, Küba, Hindistan ve Sudan gezilerinin ardından 1899 yılında London Morning Post gazetesi için Güney Afrika'ya gitmiş ve Britanya ile Boerler arasındaki savaşa katılmıştı. Bu savaş sırasında Boerler'in pusuya düşürdüğü bir trenin kurtarılmasında oynadığı rolle ün kazanmış ancak kendisi 57 arkadaşıyla birlikte Boerler'e esir düşmüştü. Yaklaşık bir aylık esaretinin ardından kaçmayı başaran Churchill, İngiltere'ye bir kahraman olarak dönmüş ve bu başarısı 1900 yılında parlamenter olarak meclise girmesini sağlarken siyasi mecradaki yükselişlerinin de başlangıcını oluşturacaktı. Siyasete Muhafazakar Parti'de başlayan Churchill, burada partisiyle serbest ticaret konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle partisinden ayrılarak Liberal Parti'ye geçmişti. 1906 yılı genel seçimlerinde Manchester bölgesinden büyük bir oy farkıyla parlamentoya giren Churchill, liberallerin kurduğu yeni hükümette sömürge işleriyle ilgili Devlet Bakanlığı Müsteşarı görevini 2 yıl kadar sürdürdükten sonra 1908 yılında Ticaret Bakanlığı görevine getirilerek kabine üyeleri arasına girmeyi başarmıştı. Ticaret Bakanlığı görevinde liberaller arasında toplumsal reforma yönelen hareketin öncülüğünü yaparken Selefi Lord George'un başlattığı madenciler için günlük çalışma süresini 8 saat ile sınırlayan yasa çalışmasını tamamlamış, asgari ücreti saptamaya etkili ticaret kurulları oluşturmuş ve işsizlikle mücadele için devlet denetiminde iş bulma merkezleri kurmuştu. Ayrıca bu merkezler modern sosyal devletin ön koşulu olan işsizlik sigortası sisteminin temelini de oluşturmaktaydı. Ancak yüksek vergiler gerektiren bu program, Lordlar Kamerası'nın 1909 bütçesini reddetmesine yol açınca Churchill, Lordlar Kamerası'nın yetkilerini sınırlamayı hedefleyen Lord George'un en yakın müttefiki olmuştu. 1910'daki iki genel seçimde ve 1911'deki Lordlar Kamerası'nın gücünü sınırlayan parlamento yasasının Avam Kamerası'ndan geçirilmesi sırasında yürüttüğü kampanyalarla yaygın bir halk desteği kazanması kendisine İçişleri Bakanlığı görevini getirecekti. Churchill bakanlığı sırasında cezaevi sisteminde önemli reformlar yaptıysa da bu görevinde daha çok sanayi kesimindeki huzursuzluk ve grevlerle uğraşmak zorunda kalmıştı. İçişleri Bakanlığı görevinin ardından 1911 yılında Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na geçen Churchill, donanmayı her an savaşa hazır duruma getirmeyi hedeflemiş ve Dreadnought'un mucidi emekli amiral Sir John Fisher'ın yardımıyla bir deniz savaş filosu kurmayı planlamıştı. Büyüyen Alman deniz gücü karşısında üstünlük sağlayabilmek için kabinede İngiltere tarihinin en büyük donanma bütçesini başarıyla savunmuş, İrlanda'ya ilişkin geleneksel görüşlere karşılık liberallerin özellik politikasını desteklemiş ve 1912'de birleşme yanlısı muhalefet karşısında İrlanda yönetsel özellik yasasını savunmuştu.
Yaklaşan Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duyan bu kurnaz politikacı, 1911 yılından savaşın başlamasına kadar geçen sürede donanmayı kuvvetlendirme yönünde sarf ettiği büyük çabalar Dünya Savaşı'nda etkisini gösterecek ve Almanya'ya karşı deniz üstünlüğünün kazanılmasında büyük faydaları olacaktı. 1915'te Batı cephesindeki tıkanıklığa bir çıkış yolu olarak büyük itirazlara rağmen Çanakkale cephesinin açılmasını savunan Churchill'e göre donanma ile Çanakkale Boğazı'nın geçilebileceğini, ardından da rahatça İstanbul'a ulaşılabileceğini savunmaktaydı. Ancak Türklerin beklenenden çok öte gösterdikleri başarılı savunma, müttefik ordularının tarihi yenilgilerine neden olurken başarısızlığının mimarı olarak görülen Churchill ağır eleştirilere maruz kalacak ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalacaktı. Kasım 1915'te hükümetten istifa ederek askerlik mesleğine geri dönen ve Fransa'da İskoç 6. Kraliyet Alayı'nda yarbay olarak görev yapan Churchill, 1916'da görev yaptığı taburun dağıtılmasından sonra başka görev almamış ve bağımsız milletvekili olarak tekrar parlamentoya girmişti. Mart 1917'de yayımlanan Çanakkale raporunda yenilginin tek sorumlusu olmadığını belirtmesine rağmen muhafazakarların kendisine karşı tutumunda bir değişiklik olmamış ve savaşın sonuna kadar tamamen arka planda bir takım bürokratik görevlerde bulunmuştu. Savaştan sonra Ocak 1919 yılında Savaş Bakanlığı görevine getirilen Churchill, askeri harcamaları kısarak İngiltere'nin gelecek 10 yıl boyunca hiçbir büyük savaşa katılmamasını öngören 10 yıl kuralını geliştirmişti. 2 yıllık Savaş Bakanlığı görevinin ardından 1921 yılında Sömürgeler Bakanlığı görevini üstlenen ve Orta Doğu'daki İngiliz manda yönetimleriyle ilgilenirken bölgede yüksek maliyette İngiliz kuvvetlerini tutmak yerine hava kuvvetlerinin desteğine ve İngiliz çıkarlarına uygun yöneticilerin iş başına getirilmesine dayanan bir yapı oluşturmuştu. Nitekim bölgede önemli görevler üstlenen Lawrence ve Gertrude Bell ile sıkı ilişkiler kurmuş ve günümüz Orta Doğu konjonktürünün belirlenmesinde önemli roller üstlenmişti. 1922 sonbaharında Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırmış olan Türk ordusunun Çanakkale Boğazı'ndaki İngiliz kuvvetlerine karşı harekete geçmesi üzerine direnmeyi savunan Churchill'in bu düşüncesi hükümeti tarafından kabul görmemiş, Türklerin kazandığı büyük zafer siyasal bir çöküşe neden olurken yıkılan koalisyon hükümetinin ardından gerçekleştirilen genel seçimlerde ağır yenilgi almış ve parlamento dışı kalmıştı. 1924 yılında seçimlerde politikaya başladığı Muhafazakar Parti'de yeniden meclise girmeyi başaran bu kısa boylu şişman adam 1939 yılına kadar kabinede yer almazken Almanya'nın İngiltere'ye savaş ilan etmesinin ardından Başbakan Chamberlain'in isteği üzerine eski görevi olan Deniz Kuvvetleri Bakanlığı görevine atandı. Bütün çabasına rağmen Churchill, Nisan 1940'ta Almanya'nın Norveç'i işgalinden önceki durgunluk döneminde İngiliz-Fransız Antantı'nı harekete geçiremediği gibi deniz desteğine dayanan Narvik ve Trondheim seferlerinin başarısızlığı 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale seferini anımsatmış, ancak bu kez suçlanan Churchill değil Başbakan Chamberlain olmuştu. Norveç işgalinin ardından Almanya'nın 10 Mayıs 1940'ta Benelux ülkelerini işgal etmesi İngiltere için büyük bir şok olmuş ve istifa eden Chamberlain'in yerine Churchill başbakan olmuştu. Aşırı sağ ve sol dışında bütün eğilimleri temsil eden bir koalisyon hükümeti kuran Churchill, Avam Kamerası Başkanlığı'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmişti. Hızla karar alınabilmesi için hükümete 5 kişilik bir savaş kabinesi başkanlık yapmış, ancak denetimi altındaki hükümette bütün grup ve partileri temsil edilmişti. Başbakan Churchill ise doğrudan savaşın gidişiyle ilgilenmiş, izlediği savaş politikası ve ABD Başkanı Roosevelt ile kurduğu iyi ilişkiler Churchill'i İngiliz tarihinin en önemli devlet adamları arasına sokmuştu. 13 Mayıs 1940'ta Başbakan sıfatıyla Avam Kamerası'nda ilk konuşmasını yapan Churchill, kan, mücadele, gözyaşı ve terden başka vaat edecek hiçbir şey olmadığını söylerken bu söylemleri İngiltere ve dünyada büyük yankılar uyandıracaktı. Churchill'in savaş politikası düşman Hitler Almanyası karşısında hangi siyasi çizgiden olursa olsun her İngiliz vatandaşının birlik ve beraberlik içinde mücadeleye katılması esasına dayanmaktaydı. İktidara geldikten 2 hafta sonra parlamentodan kişileri, hizmetlerini ve mülklerini kralın tasarrufuna veren yasayı çıkarırken aynı zamanda bu yasa modern İngiltere tarihinde herhangi bir hükümete verilmiş en geniş olağanüstü hal yetkisi anlamını taşımaktaydı. Müttefiklerin yenilgisi ve İngiliz kuvvetlerinin Dunkirk'ü boşaltması parlamentoyu işgalin gerçek bir tehlike olduğunu ve kesin bir direnişle karşılanması gerektiği yolunda uyaran Churchill, Fransa'nın savaşta kalması için büyük çaba harcamış, ancak çabalarının boşa çıkması üzerine Britanya Savaşı başlatmıştı. Churchill savaşın ortasında ağzında prosu, elinde zafer işareti yaparak savunma hatlarını dolaşarak kendine özgü mizah anlayışını elden bırakmadan halka gerçekçi açıklamalar yaparken bazen acı sonuçlara ve bazen tartışmalara yol açan kararları almak durumunda da kalmış, sağlam durumda Hitler'in eline geçmesini önlemek için Fransız filosunu da bombalamıştı. İşgal tehdidi doğruğa ulaştığında Doğu Akdeniz'deki İngiliz gücü arttırılmış ve Yunanistan'a kuvvet gönderilmişti. Ancak daha sonra İngiliz kuvvetlerinin Girit'i boşaltmaları yeni bir Çanakkale yenilgisi gibi algılanmış ve Churchill parlamentoda ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması üzerine Churchill 22 Haziran 1941 tarihinde bir radyo yayınında Ruslara yönelen tehlikenin İngilizlere yönelmiş olduğunu söyleyerek Rus halkı için yardım çağrısında bulunmuş, daha sonra Sovyetler Birliği ile ABD'yi de içine alacak büyük ittifakı oluşturmaya başlamış ve bunun sonucunda Mayıs 1942'de İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 20 yıllık karşılıklı yardım anlaşmasını imzalamıştı. Ancak Sovyetler Birliği'nin Balkanlarda etkin olmasından çekinen Churchill, savaşın başından itibaren stratejik önemi büyük olan Türkiye'yi savaşa sokmaya çalışmış, Kahire ve Adana'da Türk yöneticileriyle bu konuda yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin istediği askeri yardımı vermeye de yanaşmamıştı. Churchill 30 Ocak 1 Şubat 1943 tarihleri arasında Adana'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye'nin en geç 1943 yılı sonunda savaşa girmesini istemişti. Buna karşılık İnönü, Türkiye'nin Sovyet Rusya'dan emin olmadığını ve Almanya'nın yenilmesiyle Sovyetlerin Avrupa'da egemen olacağını belirttikten sonra Türkiye'nin savaşa girebilmesi için Türk ordusunun malzeme bakımından geniş ölçüde desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Saraçoğlu ise Türkiye'nin fiili garanti isteğini dile getirmiş ve Almanya yıkıldığı takdirde komünistlerle dolu olan Avrupa'nın bütün yenilen ülkelerde komünizmin ve Sovyet Rusya'nın egemen olacağını belirtmişti. İnönü ve Saraçoğlu'nun dile getirdiği Türkiye'nin bu kaygı ve taleplerine karşılık Churchill, komünizmin artık belirli bir ölçüde değişmiş olduğunu, savaş sonrasında Sovyet Rusya Türkiye'yi tehdit etse bile kurulacak olan yeni uluslararası teşkilatın yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın gerekli tedbirler alacağını söyledikten sonra İngiltere ve Amerika'nın Türkiye'nin istediği yardımları yapacağını belirtmiş, ancak savaş sonundaki gelişmeler Churchill'in ne kadar yanıldığını, Türk devlet adamlarının ise ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Japonya'nın 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a saldırması üzerine Washington'a giden Churchill, Roosevelt ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki ülke arasında askeri ve ekonomik kaynakların birleşik kurullara ve kurmay başkanlıklarına bağlanmasına, savaşın sürdüğü her cephede komuta birliğinin kurulmasına, Almanya'nın yenilgisinin Japonya'nın yenilgisinden önce geldiği gibi konularda anlaşma sağlanmıştı. Churchill, Roosevelt ile kurduğu yakınlıktan aldığı güçle 1942'de Stalin ve ABD kurmaylarının baskılarına rağmen ikinci cephenin açılmasını önlemişti. Müttefiklerin Kuzey Afrika'ya çıkmasından sonra Ocak 1943'te Churchill ve Roosevelt Casablanca'da bir araya gelmiş, Churchill'in topyekün erken saldırı önerisi kabul görmemişti. Daha sonra Trablus, Türkiye ve Cezayir'e giden Churchill bu arada zatürreye yakalanmış, ancak çalışmasını aksatmayarak Mayıs ayında Washington'a, Ağustos ayında ise Overlord harekatının planları üzerine çalıştığı Quebec'e gitmişti. 1943'te Tahran'da yapılan ilk üç büyükler toplantısında Roosevelt'i tümüyle birleşik bir İngiliz-Amerikan cephesine ikna edememiş, Stalin'in aksine Roosevelt ile ikili görüşme yapmayı başaramamış ve Güney Avrupa'daki müttefik saldırıları konusunda önerileri de kabul görmemişti. Ayrıca 1945'teki Yalta Konferansı'nın konuları da Roosevelt ve Stalin'i Churchill kadar ilgilendirmemiştir. Churchill, Doğu Avrupa'da Almanlardan boşalan yerlerin Ruslar tarafından doldurulmadan müttefik güçlerin doğuya sevk edilmesine ısrar etmiş, ancak ne Roosevelt'i ne de Truman'ı ikna edememişti. Temmuz 1945'te yapılan Potsdam Konferansı'nda ise alınan kararlarda etkili bir rol oynayamazken partisinin seçimleri kaybetmesi üzerine de toplantı bitmeden İngiltere'ye dönmek zorunda kalmıştı. Savaş kahramanı Churchill ve partisi savaştan sonraki ilk seçimlerde yenilgiyle tanışacaktı. Savaş sonrası dönemde asıl ilgi alanı dış politika olan Churchill, 1946'da Missouri Fulton'da Başkan Truman'a savaş sonrası dünya düzenine ilişkin görüşlerini açıklamış, Avrupa'yı bir demir perde ile bölen Sovyet komünizmine karşı İngiltere ve ABD'nin barışın bekçileri olarak birleşmesi gerekliliğini belirtmişti. Ayrıca Avrupa Birliği kurulmasını da savunan Churchill, Eylül 1946'da Zürih'te Avrupa Konseyi'nin kurulması yolunda gelişimlerde bulunmuş ve 1949'daki konseyin Strasbourg'daki ilk toplantısına da katılmıştı. Ekim 1951'de yapılan seçimleri Muhafazakar Parti'nin kazanması üzerine yeniden başbakan olan Churchill, 1955 yılında rahatsızlığı nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmiş, ancak milletvekilliği görevine 1965 yılında ölene kadar devam etmişti. Churchill 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alırken aynı zamanda 9 Nisan 1963'te Amerikan Kongresi tarafından Fahri Amerikan vatandaşı da ilan edilmişti. İngiltere tarihinin en önemli devlet adamlarından olan, ağzından prosunu eksik etmeyen bu kısa boylu şişman adam 24 Ocak 1965 tarihinde hayatını gözlerini yumarken dünya tarihinde önemli izler bırakacaktı. İngiltere tarihinin ve 2. Dünya Savaşı'nın en önemli figürlerinden biri olan Winston Churchill ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlandığımız bazı dijital kaynakları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi için kanalımıza destekleriniz çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.